Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün K-Influencer programının ikinci videosunu paylaşıyor olacağım sizlerle. Ve daha da önemlisi artık okulum kapandığı için devamlı video atacağım ve mümkün oldukça aktif tutacağım kanalımı. Bunu da söylemek istedim ek bir bilgi olarak. Peki bugünün videosu ne hakkında? Biliyorsunuz ilk videomuzda çok daha farklı bir konseptte video çekmiştik. Sanırım bu sene programımız biraz daha kelimelerle devam edecek olan bir program. Ve bu haftanın kelimesi de burada gördüğünüz kelimemiz. Peki bu kelime ne anlama geliyor? Heung olarak okunan bu kelimemiz yüksek modda olmak, eğlence ve heyecan anlamlarına gelen bir kelime aslında. Yine oldukça enteresan özelliklerinden biri bence Kore dilinin. Yine 3 tane anlama geliyor. Ben bugün biraz daha böyle heyecan ve eğlence kısmıyla alakalı bir video yapmaya karar verdim. Aslında kelimeler üzerinden gitmek çok zor bir görev. Çünkü diğer kelimemiz de buna benzerdi. O yüzden ne yapabilirim diye çok düşündüm ve sizle Spotify 2023 benim total skorumu ve işte yolculuğumu gösteren müzikal kısmını ele alan bir video paylaşmaya karar verdim. Tabii ki bunun Kore ile bağlantısı ne diye düşünecek olabilirsiniz. Ama tabii benim en çok sevdiğim sanatçılar ve ne kadar neyi dinlemişim bunu gördüğünüzde anlayacaksınız. Önce size oradan kesitleri izlemeniz için video ile baş başa bırakacağım sizi. Ardından üzerine konuşacağım birkaç şey daha olacak tabii ki. Sa pa sa ni ma ni dha ga dha ma dha pa ma ga re pa ma ga re ga sa. Gördüğünüz üzere videonun en sonuna koyduğum gibi ikinci sanatçımız Justice'ken bir yandan da Jay Park'ı görüyorsunuz aslında en çok dinlediğim sanatçılar olarak 2023'te. Özellikle Justice'in Ağustos ayıydı sanırım, onu da koyarım buraya. Çok fazla dinlediğim bir dönem var. İnanılmaz derecede. Ve bu Journey şeyini izlemek, Spotify'ın benim çok hoşuma gidiyor. Yıl sonu skorlarını görmek ve işte neyi ne kadar dinlemişim diye gözlemleyebilmek. Ama tabii ki yıl döneli çok oluyor. Bu aylar içinde neler değişmiş konusunu da işlemek istedim. Birazdan ona geleceğim. Ama burada daha sürprizli bir şey yapıyorum. Geçen seneki total journey'imle bu senekini karşılaştırma yapmak istedim. Bence oldukça enteresan sonuçlar veriyor bu arada. Önce bir görelim isterseniz. Ben de siz onu izlerken neleri işaretlediğimden biraz bahsetmek istiyorum size. Öncelikle baktığınızda 2022 yılında benim sanatçılarım içinde en çok dinlenen sanatçılarda Simon Dominic'i görüyoruz. Ve en çok dinlenen şarkıların hiçbirinde bir Kore rap ya da Korece olan herhangi bir şarkımız yok. Ama en çok dinlenilen Türkiye rap. Bu çok enteresan gelmişti bana. Çok da şaşırmıştım aslında en çok dinlenilen şarkılarda niye o çıkmadı diye. Ama daha sonra şimdi bu yıla bir gelelim isterseniz. Çünkü bu yıl işler biraz değişmiş durumda. En çok dinlenilen sanatçılarda işaretlediğim
gördüğünüz üzere zaten az önce de bahsettim. Justice ve Jay Park listeye giriş yapıyor ve en çok dinlenilen şarkılarda da That Ain't Real adlı şarkı Justice'a ait. Yani bir Korece şarkımız listeye giriş yapmış durumda ve en çok dinlenilen tür yine K-rap olmuş. Bir de dinlenme sayım artmış. Şimdi konumuza dönecek olursak eğlence yani benim için en büyük tutkulardan biri ve hani olmazsa olmazım şarkı dinlemek arkadaşlar. Yani şarkısız ne böyle eğlence benim için eğlence olur ne de bir heyecan olur hayatımda. Modumun her türlü evresinde mutlaka şarkı dinliyorum ben. O yüzden de bir farklı mevzuyu da size getirmek istedim. Spotify'ın bir başka özelliği de var bildiğin yani bir yan app'i var ve bu app sizin için festivaller Instafest app diye geçiyor. Buraya da adını yazarım zaten. Sizin için festivaller oluşturuyor. Sizin dinleme sıklığınıza göre ya da spesifik olarak bir eğer dinleme playlistinizi ona verirseniz ona uygun olarak. Şimdi ben bunu da yapmak istedim ve bunları da size göstermek istedim ve üzerinde konuşmak istedim aslında. Benim festivalim olduğu için son 6 aylık dinlenme sıklığına bakarak önce bununla alakalı bir festival oluşturmasını istedim. Ve şimdi görüntü ekrana gelecek. Burada belki diyebilirsiniz bu isimler kimler? Şimdi birazdan highlightlayacağım K-rap ya da Korece şarkıları dile getiren sanatçılarımız, Koreli sanatçılarımıza. Sizin için daha kolay olacak. Ama sırayla söylemek gerekirse zaten sizin de hemen hemen göreceğiniz ve benim daha önceden bahsettiğim Kugi, Justice zaten ana sanatçımız olarak görülüyor ikinci günde mesela. Onun haricinde orada Wu görüyorsunuz. Wu Wonje. Onu da çok severim. Üçüncü güne geldiğinizde PH1 zaten orada. Jay Park göreceğiniz gibi. Simon Dominic ve Jesse olarak isimlerimiz sıralanmış durumda. Okuduğum sıraya göre de resimlerini görebilirsiniz sanatçılarımızın. Fakat benim K-rap listemle yaptığım festival hayatımda görmek istediğim bir festival olabilir. Keşke birebir bu festivali görebilsem gerçek hayatta. Gerçekten çok isterim kendi hazırladığım festivalin bir gerçeğe dönüşünü izlemeyi. Şimdi onu göstermek istiyorum size ama onu büyük büyük göstereceğim. Şimdi göreceksiniz onu da. Burada gördüğünüz gibi festival 3 günden oluşuyor. Ve ana sanatçılarımız Justice, Jay Park ve Wu Wonje. Onun haricinde alt sanatçılarımıza, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Günün diğer sanatçılarımıza baktığımızda Simon Dominic ki kendisinin videosunu zaten yapmıştım. Blue Loco, Ponomeko Stray Kids bir K-pop grubumuz var bu arada. Bio Malik, zaten BTS üyesinin olmazsa olmazı Jungkook, Lil Boy, B.Y. Sogun gibi isimlerimiz var. Öteki günde de Grey, zaten daha yeni albümünü paylaşmıştım. Blaze bu ara zaten çok dinlediğim bir isim. Ve Fleeky Bang işte ya bu dinlediğim benim genel aslında modumu neşelendiren, bana mutluluk veren ve heyecan veren, eğlendiren bütün sanatçılar burada. Gerçekten genelde bu sanatçıları çok dinliyorum. Hatta yani 2024'ün listesinde görmek için çok böyle can atıyorum. Çünkü bu dönem, bu yıl çok daha fazla dinlediğim bir yıl oldu. Ve benim videomda beni şaşırtan bir şey, belki dikkatinizi çekmiştir. Yaklaşık 400 küsür, yani küsuratını hatırlayamıyorum şu an ama farklı sanatçı dinlemişim 2023 yılında ve bu bayağı bir sanatçı demek. Kategori olarak da 21-22 kategori mi ne dinlemişim. Benim genel olarak listeme baktığınızda zaten böyle bir nasıl diyelim, eğlence havuzu gibi.
Ama çoğunluğun her zaman K-Rap'te olduğunu görüyorsunuz kategori olarak. Gerçekten de öyle. Sanatçılarım da zaten 2023'te artık listede yer almış. Yani hatta daha fazlası da vardı ama o sanırım yıl sonuna denk geldiği için algoritma almıyor mu ya da nasıl işliyor bilmiyorum. Ama bu sanatçıların hepsi ve benim kendi festivalimde gördüğünüz, burayı yine koyarım, sanatçıların hepsi bana mutluluk, eğlence veren ve eğlendiren sanatçılar sanatlarıyla beraber. Baktığınızda hepsi neredeyse rap olarak performans sergileyen sanatçılarımız. Stray Kids demişken benim sevdiğim bir gruptur. Ben çok fazla grup dinlemiyorum. Daha önce de dediğim gibi. Bu hani bir önyargım olduğundan değil, bana hitap etmiyor ya da ben işte tek tük şarkıları seçerim, dinlerim böyle. Yoksa gruplardan olan şarkılar da var tabii ki ama en çok dinlediğim grup sanırım Stray Kids. O yüzden aktif bir rol oynuyor. Bu arada böyle yüksek mod dediğimizde de bu tarz K-pop gruplarının ya da K-rap sanatçılarının performansları sanat olarak sahnede sergiledikleri şey çok daha güzel bence. Bu maalesef yurt dışında da sanatçılar yapıyor bunu ama Türkiye genelinde baktığımızda sadece birkaç isim aklıma geliyor benim. Böyle danslı ve kendini vererek herkesi böyle eğlendiren birkaç isim geliyor. Rap olarak da beni en çok çeken şey sözlerinden kaynaklı. Daha önce de bahsettiğim söz benim için çok önemli. Ve tabii ki daha sonra beat önemli. Ve bu yüzden de böyle benim favori sanatçılarım gördüğünüz gibi Jay Park, Justice ve Wu Wonje gibi duruyor. Bu üçlü arasında olmuş en azından şimdiye kadar. Bunu sizle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz eğlenceli, biraz kendimden bahsettiğim, zevklerimden bahsettiğim bir video oldu. Onun haricinde videoyu şu şekilde kapatmak istiyorum. Kore kültürünün zaten hayatımdaki yeri kanalımdan belli oluyor. Bir de son 6 aylık bir festival hazırladım genel oyun playlistimden. Bu playlisti de sizle paylaşmak istiyorum ve videomu da bu playlistte kapatmak istiyorum. Daha doğrusu bu festivalle kapatmak istiyorum. Umarım gerçeklerini izleyebildiğim bir dönem olur. Çok isterim bütün sanatçıları görmeyi. Zevk aldığınızı ümit ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada sizin için eğer tabii ki isterseniz diye kendi hazırladığım playlistleri de paylaşacağım. Açık olan playlistlerim zaten. Eğlenirsiniz umarım. Sanatçıları, dinlediğim şarkıları beğenirsiniz. Ya da bir şans vermek istersiniz belki rap dünyasına da. Bol bol müzikli, eğlenceli bir haftanız, bir ayınız olsun. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.